Herkese merhaba, Happy Mind Meals'a hoş geldiniz. Bugün hepimizin hayatında en az bir kez deneyimlediği bir şey üzerine konuşacağız. Mesela bazen bir çekmeceyi açarsınız ya da kitaplığınızın bir rafına bakarsınız ve bir anda gözünüz bir şeye takılır. Onu elinize alırsınız ve üzerine düşünmeye başlarsınız. Bazen gülümsersiniz, bazen daha farklı bir duyguyla yaşarsınız onu. Biriktirdiğimiz anılar, sakladığımız şeyler, tekrar tekrar hatırlamak istediğimiz anlar üzerine konuşuyor olacağız bugün. Ben anı biriktirmeyi ve gerçekten tekrar tekrar hatırlamak istediğim günlere dair böyle ufak tefek bir şeyler saklamayı çok seven bir insanım. En başta uçak biletleri gelir. Uçak biletleri çünkü bana şeyi gösteriyor. Bir şekilde ben o gün belki evde oturmaktan vazgeçtim. Belki o gün çok sıradan bir şey yapmaktan vazgeçtim. Yani bir nevi konfor alanımdan çıktım. Bir yere gittim, yeni bir yerde bulundum. Uçak biletleriyle birlikte benim için en çok böyle yer edinen, muhakkak aldığım, sakladığım şeylerin başında kartpostallar geliyor. Her gittiğim ülke, şehir ya da müze mutlaka bir kartpostal alırım ve çok da güzel bir kartpostal koleksiyonum var. Tabii büyük çoğunluğu Türkiye'de. Ama böyle buradayken yani Barcelona'dayken aldıklarım ya da bazılarını daha bir ayrı seviyorum. Onları mesela yanımda getiriyorum. Onları daha ayrı bir tutuyorum ama genel anlamda pek çok yerden aldığım kartpostallarım var. Bu bardak altlığı 2017 senesinde Datça'dan almıştım ve şu an üzerinden 9 yıl geçmiş. Burada, Barcelona'da. Yani o çok alakasız duran, başka bir yerde var olmuş bir şeyin bir anda başka bir zamanda ve mekanda tekrar var olabilme hissi bana çok mucizevi geliyor. Bence hayatın böyle çok keyifli, çok yaşanabilir anlarını sanki böyle zamanlarda deneyimliyoruz. Mesela benim bir Polaroid fotoğraf makinem var ve bu fotoğrafların bir kısmı, fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Bu şekilde dijital bir fotoğrafın yanı sıra somut bir fotoğraf olarak saklamak da bunları çok hoşuma gidiyor. Bu görmüş olduğunuz şamdan çok sevgili arkadaşım Alara'nın düğününden ama yanlış anlaşılmasın çalmadım, bizzat hediye edildi. Yani böyle her biri bir şekilde ya benim gözümün önünde ya işte bir çekmecemde ama onları her gördüğümde böyle çok tanıdık, çok böyle iç ısıtan, huzurlu bir duyguyla sarıldığımı hissediyorum. Ve tabii ki bu durum sadece bana özel değil. Aslında bunu pek çoğumuz böyle deneyimliyor. Tabii yaşanılan anın, günün genel olarak nasıl geçtiğiyle de ilişkili. Bazen bazı şeyleri hatırlamak bizi üzebilir ya da daha olumsuz duygular deneyimlememize de sebep olabilir. Fakat en nihayetinde hepsinin hizmet ettiği bir amaç var. Bizim otobiyografik hafızamızı güçlendirmek. Şimdi bizler normalde bir şeyi hafızamızda tutmak istediğimizde beynimizde hipokampüs dediğimiz bölgenin aktivasyonuna ihtiyaç duyuyoruz. Ama burada her şeyi böyle çok uzun süreli tutmuyoruz. Yani unuttuğumuz bir sürü de şey var. Bu anılarımız özellikle duygularımızla eşleştiği için bunlar diğer sıradan unsurlara göre çok daha güçlü yer edinmiş oluyor. Ve o yüzden de onlarla ilgili detayları çok daha kolay hatırlayabiliyoruz ve o detayları hatırlamakla kalmayıp o anın duygusuna da çok kolay geçebiliyoruz. Ve bu da bizim her hatırlayışımızda, o duygularla birlikte o anları tekrar yaşayışımızda aslında gelecek anıları da aklımızda çok daha iyi tutabilmek için o bölgenin biraz daha kapasitesinin artmasını sağlıyor. Yani siz herhangi bir küçük anı, hediye, bir şey gördüğünüzde onu hatırladığınız zaman bir sonraki anınız için aslında yer açıyorsunuz. Onun yerini de güçlendirmiş oluyorsunuz. Beynimizin böyle güzel bir yanı var.
Ve tabii bunun dışında, beyin her zaman bilineni çok güvenli bulur, çok korunaklı bulur. Eee, Daha öncesinde yaşadığımız şeylere ait bir şeyleri somut olarak gördüğümüzde, onları hatırladığımızda bu bizim, o anki zamanda deneyimlediğimiz kaygının azalmasına da sebebiyet veriyor. Yani, mesela çok stresli geçirdiğiniz bir gün olabilir, çok aşırı kaygılandığınız bir gün olabilir. Öyle günlerde, size gerçekten keyifli gelen, hatırladığınızda huzurlu hissettiren bir şeyleri önünüze alıp onlar üzerine düşünmeye başladığınızda bir noktadan sonra fark edeceksiniz ki, o kaygılı hâliniz biraz daha hafiflemeye başlıyor. O yüzden de anılar, böyle bazen, hani, biz onları hatırlamak isteriz ama bazen de, hani, beynimizin o çok yorulduğu, çok kaygılandığı anlarda, bir kurtarıcı rolü de üstlenmiş oluyorlar. O yüzden, böyle imkânınız varsa ufak tefek bir şeyleri saklamak gibi ya da bizzat kendiniz de satın alabilirsiniz. Bu tip şeylere hayatınızda yer açabilirseniz, ihtiyaç duyduğunuz anda size çok güzel bir sakinleştirici işlevi görebilirler. Tabii burada bir parantez açmak istiyorum. Bazen anı biriktirmek adı altında, yani bir şeyleri saklamak adı altında ipin ucu kaçabiliyor ve bu sefer, kişilerde bir istifleme alışkanlığı başlıyor. İstifleme ile anı biriktirmek arasında şöyle bir fark var. Anı biriktirmek dediğimiz şeylerde siz o sakladığınız şeyi duygusuyla birlikte saklıyorsunuz. Bir şeyle eşleştirerek saklıyorsunuz ama istiflemek dediğimiz şeyde siz ona herhangi bir duygu yüklemeden sadece onu atmanın, onu kendinizden uzaklaştırmanın size iyi gelmeyeceğini düşündüğünüz için, her şeyi biriktirmeye başlıyorsunuz. O yüzden de, hani, bir şeyin size gerçekten anısal değeri var mı yok mu, ona dair bir duygu hissediyor musunuz? Buna bakarak da çözebilirsiniz ve eğer bir duygunuz varsa, onu koyabileceğiniz bir alan varsa ben saklamanızı tavsiye ediyorum. Tabii ben burada, saklayabildiğim her şeyi koymuyorum. Küçük böyle örnekler olsun diye bazı şeyleri getirdim. Benim çoğu eşyam Türkiye'de. Bu biraz benim içimi, buran bir şey. Çünkü oraya her gittiğimde, onları gördüğümde, hatırladığımda çok huzurlu hissediyorum ve diyorum ki keşke götürebilsem hepsini. Ama öyle bir imkânım olmadığından dolayı, o anıların tadını ancak Türkiye'ye gittiğimde çıkartıyorum. Buradaki evimde de biriktirebildiğim ne varsa, neyi saklamak istiyorsam onlarla anılarımı tekrar yaşantılıyorum. Kendime o şekilde iyi bakmaya çalışıyorum diyebilirim. Benim aktaracaklarım bu kadar. Sizin bu şekilde saklamayı sevdiğiniz neler var? Ya da bir şeyi saklar mısınız? Böyle bir, ihtiyaç duyar mısınız yaşadığınız anlardan sonra? Yorumlarda mutlaka belirtin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.